Herkese merhabalar. Kanalıma Filiz'in Çeyiz Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle amigurumi kalp yapımıyla geldim. Umarım sizler de severek örersiniz. Yapımı çok güzel, çok kolay. Hemen böyle örüp hediye bile edeceğiniz ya da anahtarlık, iğnelik daha büyük boyutlarda örerek kullanabilirsiniz. Şimdi bunları söyleyeyim. Şu turuncu olanı amigurumi ipiyle yaptım. Bu şekilde. Gri olanı lif ipini 2 kat yaptım. Zaten normalde lif ipleri 2 kat. Onu da 2'ye katlayarak bu şekilde lif ipiyle yaptım. Daha yumuşak oldu onunla. Bunu da bebe yünüyle yaptım. Bu da gayet güzel. Beraber öreceğimizde yine amigurumi ipi ama bir incesiyle öreceğim. Daha küçük boyutu. Aynı sayılarda öreceğiz. Bunların hepsi aynı sayıyla. Sadece iplerde farklılık var. Şimdiki öreceğimiz ipimiz de ince olduğu için de daha ufak olacak. Sayılarımız yine aynı. Ben hazırım. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. İlk etapta sihirli halka yapıyorum. Şu kısımdan başlayarak geleceğiz. Sonra bu kısmı, sonra komple bitimine geçeceğiz. Sihirli halka yapıyorum. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Altı tane sık iğne yapıyorum buraya. Altı sık iğnemi yaptım. İpi çekiyorum. Tamamen kapatmıyorum. Şurada batacağım noktaya batıyorum. Şimdi tamamen kapatıyorum. Evet, ipimiz ince, fazla çektim. Bu noktaya batıp ipi de araya alarak sıkıştırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya iki sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine sık iğnenin içine yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Devamında sıra gelen hepsine ikişer tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Evet. 12 tane sık iğne yaptık. Her birine çift batarak ve ilk yaptığımız sık iğnenin içine girip kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekiyorum. Devamında buraya bir tane battım. Bir sonrakine çift batıyorum. Yani 2 tane batıyorum sık iğnenin içine. Bir sonrakine bir tane batıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Bir tek bir çift batarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna kadar geldim. 18 tane sık iğnem var. Videonun başında ipim kopmuştu. Ben onu tekrar baştan yaptım. Sağlam olsun diye. Şimdi o ipi bu araya alıyorum. Yani işaret iğnesi de takabilirsiniz. Hemen diğer sık iğnenin içine geçerek kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Eksilme, arttırma yapmayacağız.
Bu sıra kaçıncı sıramız? 1, 2, 3, 4. sıramız. Şimdi bu şekilde başlangıç noktamız burası. Bu şekilde devam ederek 7 sıraya tamamlayalım. 7 sıraya tamamladım. Şu orta kısmıyla beraber sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu ipimi tekrar içeri alacağım. Şimdi şöyle şu köşesi bitmiş oldu. Aynısından bir tane daha örelim. İpi koparıp ben onu daha önce hazırladım. Aynısından bir tane ördüm. İkinciyi beraber ördük. Sizler de örün ama ikincinin ipini koparmayın. Şimdi birleştirmesine geçelim. Bu bitim yerimiz. Burada bir zincir çekmiştim, onu tekrar yine söktüm. Bakın bu yaptığımızı böyle çeviriyorum kendime doğru. Son yaptığım sık iğnenin içine giriyorum. Burada da bitmiş olanın bir öncekinden alıyorum. Bakın tekrar şuradan göstereyim. Bu şekilde bitirdik. Çeviriyorum. Sık iğnenin içinden giriyorum. Son yaptığımız sık iğnenin içinden. Buradan da bu değil, bir öncekinden. Şöyle geçiş yapıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir sonraki sık iğnenin içine giriyorum. Karşıdakini de alıyorum. İkisini beraber çekip kaydırıyorum. İkinciyi yaptık. Üçüncüyü yapıyorum. Ve dördüncüyü. Dört tane kaydırma işlemi yaparak birleştirmiş olduk. Şu en son battığımız hemen yanından şöyle sıkı çekelim. Burada boşluk kalmasın. Bir tane sık iğne yaptım. Sık iğne yapmaya devam ediyorum tekrar üstüne. Böyle devam edelim. Şu ayrım yerini de göstereceğim. Evet, ayrım yerine kadar geldim. Daha önce yapmam gereken şu kısım bizim sık iğneye geçiş noktamız. Oraya işaretleyici takacağım. Burası bizim sıra başı, sıra sonu bitiş noktamız olacak. Tam bu ara kısım. Ben şöyle takayım. Şimdi de bu kısmı yapalım. Burada bitti. Şimdi buraya geçmemiz gerekiyor ama buraya geçince burada bir boşluk oluşuyor. O boşluk oluşmaması için ilk etapta şu kısma batıyorum. Yani şu tam ara kısma batıyorum. Ara kısma battım.
ilmek aldım. İlmeği çekersem arttırma yapmış olacağım. O yüzden bir sonraki şu parçadaki sık iğneden ilmek alıp üçünü bir kapatıyorum. Sonra bu şekilde devam ediyorum sık iğne örmeye. Devam edip geliyoruz. Burada yapacağımız bir işlem yok ama oraya kadar devam edelim. Evet, sıra başına geldim. İğnemi de çıkardım. Tamam, şu kısımda olduğu gibi farklı bir işlem yapmıyoruz burada. O yüzden işlem yok dedim. Yine orta kısma batıyoruz. Diğerindekini alıyoruz. Bu işlemi sadece bu sırada yapıyoruz. Sıkı yapalım. Ve bir sıra tamamlamış oldum. Bu sırada 28 tane ilmeğimiz var. Hemen sıra başımız kaybolmasın. Buradan bir kere takacağım, artık yerimiz belli. Şimdi hiçbir işlem yapmadan buralara da birer kere batarak, az önce yaptığımız işlem gibi değil, normal sık iğne yaparak bir sıra daha örelim. Evet, bir sıra ördüm. Şimdi tekrar eksiltme yapacağız buralarda. Bir ördüm, 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm. Bir sonrakine girip alıyorum ilmeği ve bir sonrakine tekrar girip ilmek alıyorum. Burada bir tane ilmek eksiltiyorum. Tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. Beş tane yaptım. İlmek alıyorum, çekmiyorum. Bir sonraki sık iğneden de ilmek alıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Bir eksiltme yapıyorum. Burada da 4 sık iğne, bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bu sırada da 1 2 3 tane örüp bir tane eksiltme yapalım. Bu kısımda dilerseniz biraz elyaf doldurabilirsiniz. Çünkü bu sıradan sonra daha çok küçülecek yuvamız. Devam edelim aynı şekilde. Evet, sırayı tamamladım. İçinde sıkıca elyaf doldurdum. Örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu sırada da 1 2 tane örüyorum sık iğne. Bir tane eksiltme yapıyorum. İki tane örüp
Bir tane eksiltiyoruz. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Sırayı tamamladım. Ağzı kapanmadan şöyle son defa bu kısmı tekrar elyaf sıkıştıracağım. Bu sıradan sonra daha çok yuvamız ufalacağı için bu şekilde tığın arkasıyla ittire ittire sıkıca dolduruyorum. Evet, daha almıyor. Bayağı bir doldu. Şimdi bu sırada da hepsini eksilteceğiz. Normal örmeyeceğiz. Bütün hepsini bu şekilde eksilterek devam edelim. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Şöyle çok küçük bir açımız kaldı. Onu da eksilterek kapatıyoruz. İçeriden elyaf almamaya dikkat edin. Ben bayağı bir almışım bunda. Artık ihtiyacım yok ona. Evet, tamamen kapandı. Şöyle bakıyorum ilmek kaldı mı diye. İlmek kalmamış. Evet, bir zincir çekerek ipimizi kesebiliriz. Evet, ben ipimi kesmedim. Anahtarlık olarak kullanmayı düşünüyorum bunu. Bunlar biraz büyük boyutta olduğu için çantama sığmayacak. O yüzden şöyle bir aparatım var. Hiç devam edeceğim. Bir zincir zaten çekmiştim. 2, 3, 4 tane. Sanırsam yeter. Şöyle zincirin halkasına alıyorum. Buradan geçiriyorum. Şimdi ipimi de buradan alayım. Bir yuva yapacağım ona. Şöyle dibinden batarak. Bakın 5 tane zincir. Bir zincir çektim. Şimdi ipimi kesebilirim. Biraz uzun keseceğim. Evet. Şu kısımdan da ip takabilirsiniz ya da halkaya geçirip tekrar karga burnuyla kapatabilirsiniz. Şu kısımlarından da bitiş yerinde ben uygun gördüm. Bir iğne yardımıyla, şu an yanımda iğne yok. Bir iğne yardımıyla şöyle aradan çıkarıp herhangi bir yerden ipi kökünden kesebilirsiniz. Evet, biraz ilerlettim şu şekilde. Bu ipi bu şekilde içeriden yürütebilirsiniz. Evet, yeni anahtarlığım çok güzel oldu. Çok sevdim. Pembe rengi de çok seviyorum. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Şöyle bayağı fark ediyor ince iple de. Siz de dilediğiniz ipte, dilediğiniz renklerde örebilirsiniz. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.